Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, çok lezzetli, şu anda tam da mevsimi olan zeytinyağlı iç baklalı enginar yemeği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Yemeğimizi ilk olarak iç baklalarını hazırlamakla başlayacağız. Temizlemiş olduğum iç baklanın içerisine 1 tatlı kaşığı karbonatı koyuyorum. Daha sonra üzerine kaynar su ekleyerek 15 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Böylelikle soyma esnasında bize kolaylık sağlamış olacak. İç baklanın kabuklarını çıkartacağız. Baklanın uç kısmını çıkartıyorum. Daha sonra 2 parmağımla sıkıyorum, kabuğundan çıkartıyorum. Kaynar su ve karbonatla ıslattığımız için kabuklardan arındırmak gerçekten çok kolay oluyor. Tarifimde 6 adet enginar kullandım. Enginarları kararmaması için limonlu suda bekletiyorum. Enginarları diğer malzemeleri hazırlayana kadar kenara alıyoruz. Tarifimde 2 adet kuru soğan kullandım. Soğanları küp küp olacak şekilde doğruyorum. Hazırlamış olduğum soğanları da kenara alıyorum. Yayvan bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Bu arada ocağımızın altı yüksek ateşte. Kuru soğanları tencerenin içerisine ekliyorum. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar karıştırarak kavuruyorum. Kavrulan kuru soğanların içerisine 1 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 diş sarımsağı rendeleyerek ekliyorum. Sizler isterseniz küçük küçük parçalar halinde doğrayabilirsiniz. Sarımsağı da soğanlarla birlikte güzelce kavuruyorum. Soğanlarımız yeterince kavruldu, ayıklayıp yıkamış olduğumuz iç baklaların içerisine ekliyoruz. Çok az karıştırarak sadece baklaların yağ görmesini sağlıyoruz. Baklaları şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine enginarları koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Enginarları güzelce dizdim. İçerisine kaynar su ekliyorum. Bu aşamada çok fazla su kullanmıyoruz. Sadece enginarların yanında suyu görmeniz yeterli. Daha sonra üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu enginarların üzerine serpiştiriyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yüksek ateşte kaynamasını bekliyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın en küçük bölümünü kısık ateşe getiriyoruz. Yemeğimizi onun üzerine koyuyoruz. Enginarlarımız burada sadece 20 dakika boyunca pişecek.
Bu aşamada çok fazla pişirmeyin. Enginarlarımız biraz dişe gelecek. Ama siz çok pişmiş seviyorsanız daha önceden enginarlara çok az bir haşlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 20 dakikanın sonunda yemeğimiz hazır. Tencerenin içerisindeki enginarları servis tabağının içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Enginarları servis tabağına dizme işlemi bittikten sonra tencerenin içerisine yarım demet dereotunu ekliyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Bu arada yemeğimiz hala çok sıcak. İç baklalarını enginarların içerisine koyuyorum. Soğutma işlemini enginarların içerisine doldurduktan sonra yapacağız. Bu yemeği isterseniz bir gün sonra yiyin, isterseniz soğuduktan sonra yiyin, hiç fark etmez. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Hazırlamış olduğum yemeği 4-5 saat boyunca soğumaya bırakıyorum. Enginarların üzerine birkaç dal dereotu koyarak süslüyorum. Enginarları çok lezzetli ve çok güzel hale getirdik. Sizler için sunuma hazırlıyorum. İsterseniz üzerine dereotu serpiştirerek yiyebilirsiniz, isterseniz limon sıkarak yiyebilirsiniz. Hiç fark etmez, her iki türlü de gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu güzel enginarın iç dokusunu göstermek istiyorum. Enginarı daha önce böyle yapmadıysanız mutlaka bir kere yapıp denemelisiniz. Çok lezzetli ve güzel oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.